16 Temmuz 1945'te Amerika Birleşik Devletleri Manhattan Projesi'nin bir parçası olarak New Mexico çölünde dünyanın ilk nükleer bomba testini gerçekleştirdi ve sadece birkaç hafta sonra Hiroşima ve Nagasaki'deki halkın üzerine atom bombalarını bıraktı. O zamandan beri tam sayısı bilinmemekle birlikte 7 ülkenin toplamda en az 2056 nükleer silahı test ettiği tahmin ediliyor. Radyoaktif silah denemelerine doyumsuzluğuyla bilinen Birleşik Devletler, o tarihlerde denemelerinin bir kısmını Pasifik Okyanusu'nda Hawaii ve Filipinler arasındaki bir ada zinciri olan Marshall Adaları'nda gerçekleştirdi. Ancak 1946'da başlayan nükleer silah denemeleriyle birlikte adalar ve sakinleri 12 yıllık testler boyunca her gün 1,6 Hiroşima bombasına eşdeğer deneyim yaşadılar ve maalesef o adalardaki insanlar hala radyoaktif serpintiler içinde yaşamaya devam ediyorlar. Şimdi size bu durumun kendi gözlerinizle görmenin nasıl acı verici bir deneyim olduğunu ayrıntılarıyla anlatacağım. Marshall Adaları'nın ismi 1788'de burayı keşfeden Britanyalı kaptan John Marshall'dan gelmektedir. Adalar tarihsel olarak bölge sakinleri tarafından Jolet Jan Anij yani Tanrı'nın hediyeleri olarak biliniyordu. Fakat takvimler 1946 yılını gösterdiğinde bu hediyeler yerini insan eliyle düzenlenen sonsuz bir lanete bıraktı. Çünkü bölgeye gelen Birleşik Devletler 12 yıl boyunca, üstelik insanların bu bölgelerde yaşadıklarını bilmelerine rağmen adalar civarında 67 kez nükleer bomba denemeleri yapmaya başladı. Nükleer denemeler için buraları seçmeleri tesadüf değil. Dünyanın en ıssız ve gözlerden uzak yerlerinden birisi, aslında söz konusu olan büyük ölçekli silah denemeleri ise kendi halkından uzakta olması yeterliydi. Mikronezya ada öbeği içerisinde yer alan bu ıssız bölge ise onlar için biçilmiş bir kaftandı. Nevada, New Mexico ve Colorado'da birden fazla test sahasını kullanırken en güçlü bomba denemelerini kendi ülkesine yakın yerlerde yapmaktansa bu adalara kaydırdı. Önce Able ve Baker adlı iki bomba 1946'da Bikini Atolü'nde test edildi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 67 nükleer silah denediği Bikini ve Eniwetok adalarında 12 yıllık bir nükleer deneme dönemi başlatmış oldu. Nükleer silahların farklı türleri ve boyutları vardır. Ancak modern bombalar bir fisyon reaksiyonunu tetikleyerek başlar. Fisyon, ağır atom çekirdeklerinin daha hafif atomlara bölünmesidir. Nötronların serbest bırakıldığı bir işlemdir. Bu nötronlar sırayla yakındaki atomların çekirdeklerine çarpar, onları böler ve kontrolden çıkmış zincirleme bir reaksiyonu başlatır. Sonuçta ortaya çıkan fisyon patlaması muazzam derecede yıkıcıdır. Japonya'nın Hiroşima ve Nagasaki kentlerini 15 ila 20 kiloton TNT gücünde bir kuvvetle yok eden atom bombası veya A bombası olarak da bilinen fisyon bombalarıydı. Fakat adalarda test edilen sadece atom çekirdeklerinin parçalanmasıyla ortaya çıkan atom bombaları değildi. İnsanlık çekirdekleri bölmektense onları kaynaştırmanın çok daha verimli ve çok daha yıkıcı olduğunu fark etmişti. Bunlarsa hidrojen bombalarıydı. Test edilen 67 nükleer bombadan 6 tanesi füzyon yani hidrojen bombasıydı. Bir hidrojen bombasının ne kadar güçlü olduğunu ya da vereceği zararı hayal etmeniz imkansızdır. Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan bombalar sırasıyla 15 kiloton ve 20 kiloton TNT gücünde patladı. İlk hidrojen bombası testi 1952 yılında gerçekleştirildi. Bu test 1 Kasım 1952'de Marshall Adaları'ndaki Eniwetok Atolü üzerinde yapılan Ivy Mike kod adlı denemeydi. Ivy Mike, dünyanın ilk tam ölçekli hidrojen bombası testi olarak tarihe geçti ve 10.000 kiloton TNT'ye eşdeğer bir patlamaya yol açtı. Bu bile belki bir başlangıçtı. Birleşik Devletler 1 Mart 1954 günü Bikini Atolü'nde Hiroşima'yı yerle bir eden uranyum silahı Little Boy'dan 1000 kat daha güçlü olan Castle Bravo adlı hidrojen bombasını patlattı. Patlama öylesine şiddetliydi ki oluşturduğu mantar bulutu 40 kilometre yükseğe ulaşmış ve 100 kilometre çapa sahip olmuştu. Patlamayı 240 kilometre uzaklıktaki Rangerek Mercan Adası'ndan izleyen bilim insanları acilen tahliye edilmek zorunda kalmıştı. Fakat adalardaki çocuklar, yaşlılar, kadınlar hiçbir yere ayrılmamıştı. Ayrılması için çaba gösteren de olmamıştı. Olumsuz rüzgar koşulları ve beklenmedik derecede yüksek radyasyon o günlerde olduğu gibi günümüzde de yaşamı tehdit eden radyolojik bir tehlike olmaya devam ediyor. 10 kilotonluk bir nükleer bombanın patladığı sıfır noktasında ölümsüz olarak duruyor olsanız göreceğiniz ilk şey ışık olurdu. Atom çekirdeklerinin füzyonu veya fisyonu senkrotronik radyasyon olarak da adlandırılan tam bir elektromanyetik dalga boyu spektrumu yayar. Yani
Tüm elektromanyetik frekanslar saniyenin yalnızca 50'de biri gibi çok kısa bir süre içinde olsa nükleer patlama ile yayılır. Yani yayılacak olan ışık sadece görünür ışık olmazdı. X ışınları, ultraviyole ve gama ışınları da retinanıza yağardı. Patlamanın merkezindeki ilk ses 248 desibele kadar ulaşır, bu ise aslında başka hiçbir şeye gerek kalmadan vücut bütünlüğünüzü bozarak ölümünüze yol açardı. Biraz daha ileri giderseniz 3,5 kilometre yarıçapındaki insanların yarısı anında hayatını kaybedecek, diğer yarısı ise patlamanın basıncından yaralanırken çoğu yıkılan binalardan veya uçan şarapnel parçalarından kaynaklanan yaralanmalara maruz kalacaktır. İşte bu etkileri ölçümlemeye çalışan Birleşik Devletler testleri başlatmadan önce Marshall Adaları'ndaki insanları, özellikle Bikini ve Enewetak atollerinde yaşayan insanları zorbalıkla farklı adalara taşınmaya zorladı. Gönderildikleri ve yerleştirildikleri adalar genellikle yaşamak için uygun değildi. Yeterli yiyecek ve su kaynağı bulunmuyordu. Kendi hallerinde yaşayan bölge halkının yaşam ve yurt edinme hakları yıllarca gasp edildi. Patlamanın görüntüsü ve çıkardığı o canavarca sesler halk üzerinde uzun yıllar süren travmaya sebep oldu. Marshall Adaları gibi yerlerde yapılan nükleer denemeler, sağlık tehlikelerinin yanı sıra yerinden edilme, kültürel ve yiyecek toplama amaçlı geleneksel toprakların kullanımının kaybı, sosyal stres ve bozulma ve yoksullaşma gibi daha geniş sosyal etkilere de yol açtı. Birleşik Devletler sadece adalara değil, yaptığı bu deneylerle o dönemde kendi halkının da üstüne radyasyon yağdırdı. Nükleer testlerin yapıldığı Nevada bölgesine ortalama 2700 kilometre uzaklıkta olan St. Louis'de 1960'larda yaşayan çocukların süt dişlerinde 1950'lerde yaşayan çocuklara nazaran %50 oranında daha fazla kansere neden olan radyoaktif bir izotop olan strontium-90 tespit edildi. Yine o dönemdeki denemelerden kaynaklanan serpintiler nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde 22.000 ek radyasyonla ilişkili kanser, 1800 ek radyasyonla ilişkili lösemi ölümleri bekleniyor. Pasifik Okyanusu'ndaki bu denemelerin üzerinden neredeyse 80 yıl geçmesine rağmen Marshall Adaları'nın büyük bir bölümü hala Çernobil ve Fukushima'dan daha radyoaktif durumda. Araştırmacılar toprakta plütonyum 209 ve 240 testleri yaptıklarında bazı adalardaki seviyelerin Fukushima'dakinden 10 ila 1000 kat, Çernobil yasak bölgesinden ise yaklaşık 10 kat daha yüksek olduğunu buldular. Tam burada aklıma gelmişken gereksiz ama tuhaf bir bilgiyi paylaşayım sizlerle, biraz hava alalım. Video içerisinde birkaç kez adalardan birisinin adının bikini olduğunu söylemiştim. Evet, bizim bildiğimiz bayanların iki parçalı olarak giydiği mayonun terimsel adı. Fakat bikini kelimesi önce adaya verilmiş. Daha sonra mayo olan bu bikini ismini almış. Adaların tropikal özelliği olması sebebiyle değil. Fransız bir tasarımcının iki parçalı mayonun orada test edilen bomba gibi patlayıcı olmasını istemesi nedeniyle bu adı almış, diyor Kolombiya Üniversitesi'nden kıdemli kimya öğretim görevlisi olan Ivana Nikolic. Devam edelim. Birçok ülke test etmeseler bile hala nükleer silahlara sahip. Dünyanın şu anki 9 nükleer devleti Çin, Fransa, Hindistan, İsrail, Kuzey Kore, Pakistan, Rusya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri toplamda 13.000 nükleer savaş başlığına sahip. ABD 1030 nükleer bomba test etti ve ikisini savaşta kullandı. Sovyetler Birliği, şimdiki Rusya 715, Fransa 210, Birleşik Krallık ve Çin her biri 45, Kuzey Kore 6, Hindistan 3 ve Pakistan ise 2 test yaptı. 1963'te sınırlı deneme yasağı anlaşması Birleşmiş Milletler'e sunuldu ve kabul edildi. Anlaşma, yeraltı testlerinden çok daha zararlı olan atmosferde, uzayda ve su altında nükleer testleri yasakladı. Birleşik Devletler ve Sovyetler de dahil 108 ülke bu anlaşmayı imzalamasına rağmen yüzlerce nükleer bomba 10 yıllar boyunca yer altında test edilmeye devam etti. Ta ki 1996'da kapsamlı nükleer deneme yasağı anlaşması 187 ülke tarafından imzalanana kadar. Dünyadaki en son nükleer bomba deneyi bu anlaşmayı imzalamayan Kuzey Kore tarafından 2017 yılında gerçekleştirildi. 140 kilotonluk bu bomba Hiroşima'ya atılan atom bombasından 8 kat daha güçlüydü. Marshall Adaları'nda günümüzde 37.000 civarında insan yaşıyor. Fakat 1956 yılında Atomik Enerji Komisyonu adlı oluşumun dünyanın açık ara farkla en kirletilmiş yeri olarak kabul ettiği kötü bir ünle. Olur da yolunuz bu adalara düşerse ağaçlardan Hindistan cevizi ya da pandanus koparıp yemeyin. Bunlarda ve 200'den fazla meyvede nükleer serpinti izi olan Sezyum-137 tespit edilmiş durumda. Kapanış yapmadan önce yine tuhaf bir bilgi vereyim. 2018 yılında Marshall Adaları Cumhuriyeti kendi kripto para birimini çıkaran ve bunu yasal ödeme aracı olarak onaylayan dünyadaki ilk ülkedir.
kendi halinde yaşayan, turizm, balıkçılık, tarım gibi geçim kaynaklarına sahip insanların kripto para dünyasında aktif olarak yer almaları düşündürücü. Nihayetinde sözün özü, nükleer bomba deneyleri tehlikelidir. Bir yerlerde patladığını görürseniz sevdiklerinizi alıp sığınaklara koşun, çünkü ağaçları kökünden söküp binaları yıkan ve saniyenin kesirleri içinde sizi buharlaştıracak olan binlerce derece sıcaklığındaki şok dalgası saatte 800 kilometre hızla arkanızdan gelecektir. Keşke bitmese ama sonuna geldik. Buraya kadar benimle birlikte kaldığınız ve vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Umuyorum her zamanki gibi faydalı ve keyif aldığınız bir içerik olmuştur. Sadece birkaç saniyenizi daha bana ayırır, beğen butonuna basarsanız ve abone olursanız desteğinizi göstermiş olursunuz. Desteğinizle videolara devam edebildiğimi lütfen unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgi, bilim ve sağlık yaşamınızdan eksik olmasın. Hoşça kalın.